Bugün bir gayrimenkulün kimliği olan tapu türlerini konuşacağız. Bu videoyu izlediğinizde aslında tapu tapudur ifadesinin ne kadar eksik olduğunu öğreneceğiz. Aynı zamanda kat mülkiyetli, kat irtifakı nedir, hisseli tapu, müstakil tapu nedir kavramlarına vakıf olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kat irtifakı ve kat mülkiyetli ayrımına bir bakalım. Kat mülkiyeti demek toplum içerisinde aslında kredibilitesi en yüksek, en güvenilir tapu türüdür. Çünkü kat mülkiyetine sahip olan bir tapu tüm aşamalara tamamlanmış, tüm denetimlerden geçmiş, projeye uygun olarak yapıldığının ispat eden bir tapudur. Yani aslında müteahhit inşaata başlamış, projesini sorunsuz halde tamamlamış, elektrik, su aboneliklerini gerçekleştirmiş, belediye ve yapı denetim bütün kontrollerini yapmış, projeye uygunluğu tescillenmiş, ispatlanmış tapu türüdür. Peki kat irtifakı tapusu ne? Kat irtifakı tapusu aslında kat mülkiyetli tapudan çok da uzakta olan bir tapu türü değil. Ancak toplumda böyle bir ayrıma gidildiği için üzerinde durmak gerekir. Tabii ki birbirinden farklı. Kat irtifaklı tapusu aslında müteahhit inşaata başlarken daha henüz yapım aşamasındayken arsada bağımsız bölüm oluşturarak her birisinde bir daire varmış gibi numaralandırır ve bunları daha proje aşamasındayken satışa çıkardığı tapu türüdür. Dolayısıyla hali hazırda hiçbir inşaat söz konusu değilken kat irtifakı tapusu mevcuttur. Ancak yanlış anlaşılmasın, burada kat irtifakı tapusu derken konut olmayan bir yerde satın alma yapıyoruz demek değil. İnşaatın tamamlanması, sonuçlanması ve oturuma hazır hale gelene kadarki süreçte kat irtifakı tapusu vardır aslında. Ama burada sürekli bir sorunla karşılaşılıyor. Yani sanki kat irtifakı tapusu eksik, ciddi sorunlar barındıran bir tapu türüymüş gibi gözükür. Hayır, sadece daha fazla kontrol, daha fazla dikkat gerektiren tapudur. Eğer kontroller yapılır, belediyeden ve denetim kurumlarından onaylar alınırsa kat mülkiyetli tapuya geçilir. Peki hisseli tapu ve müstakil tapu nedir? Müstakil tapu taşınmaz üzerinde sadece tek bir sahipliğin olduğunu gösteren tapu türüdür. Bunun avantajları vardır. Karar almak çok daha kolaydır. Likiditesi daha fazladır. Yani çok daha rahat talep görür, satış görür vesaire. Hisseli tapuysa bir taşınmaz üzerinden birden fazla maliğin olduğunu gösteren tapu çeşididir. Ancak hisseli de birden fazla sahip olma türü var. Yani paylı mülkiyet ve el birliği mülkiyet kavramları burada ortaya çıkıyor. El birliği mülkiyet biz daha çok miras kavramında şahit oluruz. Nasıl? Miras kalan bir mülkte mirasların tamamı o taşınmaz üzerinde el birliği olarak maliktirler. Yani burada kimin ne kadar paya sahip olduğunu gösteren bir ayrıntı söz konusu değildir ve hepsi o taşınmaz üzerinde ortak karar almak zorundadırlar. Ancak paylı mülkiyetlerde herkesin payı tam olarak net bellidir. Mesela biz bunu bazı tapularda görürüz. İşte 1/4 pay, 1/8 pay gibi yazar. Bu paylı mülkiyet türüdür. Orada bireyler kendi paylarını, kendilerine düşen hisseyi istedikleri gibi tasarruf edebilirler. El birliği mülkiyette bu söz konusu değildir. %1 payı olanla %50 payı olan da ortak karar almak zorundadır. El birliği mülkiyetler tabii ki başvuru yapılarak paylı mülkiyete dönüştürülebilir. Zaten paylı mülkiyete dönüş yapılmadan bireylerin kendi paylarını satmaları mümkün değildir. Paylı mülkiyetle el birliği mülkiyeti anlatmışken burada hisseli taşınmazlarda ortaya çıkan önemli bir kavrama da bakalım. Ön alım hakkı. Hisseli bir malı üçüncü bir kişiye satmak istediğimiz zaman, yani maliye üçüncü bir kişiye bu malı satmak istediği zaman diğer hissedarların ön alım hakkı doğar. Yani üçüncü şahsa karşı dava açarak burayı kardeşim ben satın alacaktım, öncelik benimdir deme hakkına sahiptir. Ön alım davası hissedarlar üçüncü kişiye satıldığını öğrendiği tarihten itibaren 3 ay ve tapunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvurarak satın alabiliyordu. Ancak 2025 yılının sonunda bu konuda çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Burası çok önemli. Buraya dikkat edelim. Hisseli taşınmaz malikleri özellikle buraya dikkatlice odaklanmaları gerekir. 2025 yılında yapılan değişiklikle artık 3 ay içerisinde başvurmadıysanız tapunun 3. şahsa satıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde dava açmak zorundasınız. Eğer dava açmazsanız ön alım hakkınızı kaybetmiş olursunuz. Bir diğer husus da burada
Ön alım hakkı kötüye kullanılma durumu vardı. Yani siz taşınmazı bazen 3. kişiye sattıktan sonra hissedarlar satın almak istiyordu. Neden? Çünkü 3. kişiye satış rakamı üzerinden satın alabiliyordu. Biliyorsunuz ki ülkemizde raiç bedellerle tapu bedelleri birbirleriyle tam uyuşmamakta. Yani resmiyette gösterilen rakam üzerinden satın almak için önce hissedarın 3. kişiye satışı beklenirdi. Daha sonra dava açılarak tapuda gösterilen rakam üzerinden geri almak istenirdi. Kanun bunun da önüne geçti. Artık mahkemenin belirleyeceği güncel raiç bedel üzerinden bir yıl içerisinde satın alma hakkını kullanabilir. Bu videoda özetle mülkiyet türlerine bakmaya çalıştık. Kat mülkiyeti, kat irtifakı, hisseli tapu, müstakil tapu ve ön alım davasını inceledik. Eğer bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir husus varsa yorumlara yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda bu ve benzeri içeriklerin üretilmesi, devam etmesi için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.